Merhaba arkadaşlar ve Börgü Sepetim YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Fulya Karslıoğlu. Bugün sizlere bu güzel yeleğin anlatımıyla geldim. Yeleğimiz 1 yaşa uygun olarak çalışıldı. İp olarak Alize Baby Best marka ip kullandım. Bu Nako Elite Baby ile örüldü arkadaşlar. Bu Alize Baby Best ile Nako Elite Baby ile örerseniz bu yelekten bir tık daha geniş ve uzun bir yelek elde ediyorsunuz. Çünkü Nako Elite Baby Alize Baby Best'ten bir tık daha kalın olduğu için bu şekilde Nako Elite Baby ile yaparsanız bir tık daha 1-1,5 yaşa uygun bir yelek. Alize Baby Best ile yaparsanız tam 1 yaşa uygun bir yelek elde edersiniz. Arasındaki fark bu 32 santim, bu 33 santim oldu arkadaşlar. İsterseniz şu şekilde bir üzerine de koyarsam anlaşılacaktır. Bakın 1 santimlik bir oynama. Eninde ise bir fark yok. Sadece boyunda 1 santimlik bir oynama var arkadaşlar. Bu da iple alakalı bir durum. Ben sizlere bu 1 yaş için olanı anlatacağım. Elimde Alize Baby Best marka ip var. Onu kullanarak size bu yeleği anlatmak istedim. Şiş numarası olarak 4 numara kullandım. Elinizin sıkılığına veya gevşekliğine göre 3,5-4,5 kullanabilirsiniz. Ama kullandığınız şiş numarasına göre tabii ki kullandığınız ipin miktarı da ona göre artacaktır ya da azalacaktır. 3,5 kullanırsanız daha fazla bir ip harcarsınız. Bunu önceden belirtmek istiyorum. Ben bu yeleğe tam bir yumak ip harcadım. Aynı şekilde anlatımla 4 numara olarak örerseniz bir yumak yeterli olacaktır. Dediğim gibi ama bu benim elime göre yeterli oldu. Sizin eliniz benim elimle uygun aynı değilse birazcık daha fazla ip harcayacaksınızdır. O yüzden yani bir yumaktan biraz fazla veya bir yumak yeterli olacaktır. Dediğim gibi şiş numarası olarak 4 numara kullandım. Ve 4 ilikli 4 düğmeli bir yelek yaptık bu şekilde. Eğer 2 yaş için yapmak isterseniz önlere 2'şer arkaya 4 ilmek ekleyerek ilik aralarına da 2'şer diş haroşa ekleyerek 2 yaşa uygun bir yelek hale getirebilirsiniz. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız çok memnun olurum. Abone olun diye yazısının yanındaki zile tıklarsanız yüklediğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Biliyorsunuz ki ben Kahramanmaraş'ta yaşadığım için deprem bölgesinden çıktım ve evim maalesef girilmeyecek durumda. Bu sebeple videolarımı izleyerek ve kanalıma abone olarak bana destek olmanızı istiyorum sizlerden. Ve alt tarafta videonun alt tarafında süper teşekkür kısmı var. Oradan da maddi olarak bana şahıs olarak destekte bulunabilirsiniz. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Eğer hazırsak hep beraber yapımına geçelim. Kolay gelsin. Hadi başlayalım. Evet, şimdi yeleğimizin önünü yaparak başlıyoruz. İp olarak Alize Baby Best marka ip kullanacağım. Yeleğimizi 1 yaş için hazırlıyoruz. Şiş numarası olarak 4 numara kullanacağım. Modelimiz bu şekilde. Üzerinden bakarak başlayacağız. Önce bu tarafı anlatacağım. Daha sonra diğer tarafı. Şişime önüm için 33 tane ilmek atacağım. Standart ilmek atma yöntemi kullanıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ve 33. Şişime 1 yaş için 33 ilmek attım. 2 yaş yapıyorsanız 35 ilmek de yapabilirsiniz yeleğimize. Şimdi 33 ilmeği attım. Şimdi arkadaşlar bu tarafı örüyorum önce. 1 2 3 4 5
ve 6 tane ilmeğimi haroşa olarak örüyorum ön patım için. Buradan itibaren de 2 düz 2 ters lastiğe başlayacağım. 2 düzle başlıyorum. 1 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz, bir kere daha alacağım bu ilmeği, 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz ve ipimin yönünü değiştirerek son ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi arka yüzümüze geçtik. Arkadaşlar bu arada ben bu yeleğimi kız bebekler için çalışıyorum. Kız bebekler için yaptığım için iliğimi sol tarafta açacağım. Eğer siz erkek bebeklerimiz için yapıyorsanız bu mavi yelekteki gibi diğer ön parçayı yaparken iliklerinizi açmalısınız. Ya da ben ilik tarafına çok aldırmıyorum, benim için önemli değil diyorsanız buradan da açabilirsiniz. Yani bir erkek bebekler için ilik sağda açılır, kız bebekler için solda açılır diye bir ibare var. Ama bunun yani nasıl bir önemi var bilmediğim için o yüzden yani eğer erkek bebekleriniz için yapıyorsanız diğer önü yaparken iliğinizi açın. Kız bebekler için yapıyorsanız benim gibi bu şekilde yaparak açmanız gerekiyor. Şimdi ilk ilmeği bu şekilde ters örgü alıyorum. Bakın ipimi de buradan alarak ilk ilmeği her zaman ters örgü olarak alacağım. Sırada da bakın 2 tersle göründüğü gibi örerek devam ediyorum. 2 ters, 2 düz, 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 2 ters ve sondaki 6 ilmeğimi ipimi yönünü değiştirerek haroşa olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 ve son ilmeğim bakın yine ipimi yönünü değiştirerek örmeden alıyorum. Bu da 6. ilmeğim olarak kabul ediliyor. Şimdi tekrar ön yüzüme geçtim. Bu şekilde baştaki 6 ilmeğimiz haroşa, geri kalanını 2 düzle başlayarak 2 düz 2 ters olarak ördüm ve sondaki ilmeğimi de ipimi yönünü değiştirerek örmeden aldım. Ters yüzden de başlangıç ilmeğimi ters örgü olarak aldım. Şimdi bu şekilde devam edeceğim. İlk iliğimizi beraber açacağız. Bakalım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 adet haroşa örmüşüm. 6. haroşamı örerken ilk iliğimi açmışım. Aynı şekilde yapacağız. Yani son lastiğimiz 12 sıradan oluşuyor. Yani baştan sayarsam 6 diş haroşadan 6. diş haroşamı örerken yani lastiğimin son sırasını örmeye başlarken ilk iliğimizi açacağız. Şimdi bu şekilde lastiğimizi tamamlayalım. Yani lastiğimiz için 10 sıramızı örelim. 11. sıramızı örerken ilk iliğimizi beraber açacağız. Evet arkadaşlar 5 diş haroşa boyunca ördüm. Bu da 10 sıra lastik olmasını sağladı. Şimdi 6. sıramı örerken ilk iliğimi açıyorum. 1 2 ve 3 adet ilmeğimi örüyorum. Bir tane doluyorum. 2 ilmeğimi aynı anda alarak kesim yapıyorum. Ve böylelikle ilk iliğimi açmış oldum. Ve lastiğimi 2 sıra daha öreceğim. Böylelikle lastiğimi de 12 sıraya tamamlamış olacağım. Ondan sonra model kurulumunu yapacağız beraber. Model kurulumunun ilkini beraber yapacağız.
Daha sonra zaten hem önde hem arkada aynı şekilde yapılacak modelimiz. Kesimleri de göstereceğim. Ve böylelikle inşallah güzel bir yelek elde etmiş olacağız beraber. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar gidiyorum. Arka sıramızı da yine lastiğimizi yapalım. Model kurulumuyla başlayalım. Evet, arka yüzümü tamamladım. Tekrar ön yüzümdeyim. Şimdi 2 diş haroşa örerek komple tüm ilmekleri model kurulumumuza başlıyorum. Önden düz, arkadan da düz olarak örerek bir diş haroşa elde ediyoruz. Şimdi 2 diş haroşa olana kadar bakın bu şekilde ön yüzden tüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Şimdi arka yüzüme geçeceğim. Arka yüzüme geçtim. Yine ilk ilmeğimi ters örgü olarak alıyorum her zaman. İpimin yönünü değiştirerek yine tüm ilmekleri düz olarak örerek bir diş haroşa elde etmiş olacağım. Sıra sonuna kadar örüyorum. 2 diş haroşamı tamamlayacağım. Ondan sonra düz örgülü bir kısmımız var. Onu yapacağız. Daha sonra da bir pirinçli kısmımız var. Onu yapacağız. Her 3 sırada bir model değişecek arkadaşlar. 3 sıra olarak şimdi 2 diş haroşamı tamamlayacağım. Daha sonra buradan itibaren her 3 sırada bir modeli değiştireceğiz. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Son ilmeğimi de örmeden alıyorum. Bakın tüm ilmekleri bir diş haroşa örmüş oldum. Şimdi bir diş daha örelim. 2 diş haroşamı ördüm. Şimdi baştaki 6 ilmeğimi haroşa, bu 6 ilmeğim yeleğimin önü bitene kadar zaten haroşa olarak örülecek. 4, 5 ve 6. Buradan itibaren düz örgü olarak örüyorum. Ön yüzümdeyim. Şimdi buradan itibaren 3 sırada bir modeli değiştireceğiz. Şimdi bu benim birinci sıram. Düz örgülü kısmımı yapıyorum. Birinci sıramı yapıyorum düz örgülü. Sıra sonuna kadar düz örgülerle devam ediyorum. Baştaki 6 ilmek haroşam sabit. Evet, son ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzüme geçtim. İlk ilmeğim ters ve buradan itibaren baştaki 6 ilmeğime kadar ters olarak örüyorum. Bu benim düz örgülü kısmında ikinci sıram. Önden düz, arkadan ters olarak örüyoruz ve düz örgülü kısım elde etmiş oluyoruz. İkinci sıramızı bu şekilde örerek ilerliyorum. Ters olarak örüyorum. Altı ilmeğim kaldı. İpimin yönünü değiştirdim. 6 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Son ilmeğimi ipimin yönünü değiştirdim, örmeden aldım. Bakın düz örgü kısmı 2 sıra yapmış olduk haroşamızın üstünde. Şimdi yine aynı şekilde 6 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. Yine düz örgülü olarak düz örgü örerek düz örerek sıra sonuna kadar örüyorum ve bu benim 3. sıram olmuş olacak. 3. sıramı ön yüzden de örerek tamamlıyorum. İlerliyorum. Şimdi arka yüzümüzde modeli değiştireceğiz.
Arka yüzde pirinç örmeye başlayacağız. Pirinç modelimizde 3 sıra olarak öreceğiz. Yine ipimin yönünü değiştirip örmeden aldım. Şimdi arka yüzüme geçtim. İlk ilmeği ters olarak aldım. İkinci ilmeğimi de ters olarak aldım. Düz. Bir düz bir ters örüyorum. Ters ördüm, ters ördüm, düz ördüm. Ters, düz, ters, düz. Yani bir düz bir ters yapıyoruz arkadaşlar. Ters, düz, 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 ters, düz ve 6 ilmek haroşon. 1 2 3 4 5 ve son ilmeğimi örmeden aldım 6. Şimdi 3 sıra düz örgümü ördüm. Bir sıra bir düz bir ters lastik olarak uygulayarak pirinç modelimi uyguladım. Şimdi tekrar ön yüzümdeyim. Pirinç modelini uygulamaya devam edeceğim. Bu pirinç modelimde ikinci sıram. Yine 6 ilmeğimi haroşa olarak sabit örüyorum. 3 4 5 ve 6. Şimdi pirinç modelinde ön yüzümdeyim. Pirinç modelini uygularken terslerin üzerine düz, düzlerin üzerine ters getirmemiz lazım. 6 ilmek haroşamı ördüm. Sıradaki ilmeğim ters görünüyor. O yüzden onun üzerine düz örüyorum. Düz görünüyor, ters örüyorum. Ters görünüyor, düz örüyorum. Tekrar ters örüyorum. Düz örüyorum. Ters örüyorum. Tekli pirinç modeli uyguluyoruz. Düz, ters, 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 düz, ters ve son ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzüme geçiyorum. Pirinç modelinde 3. sıram. Pirinç modelini bir sıra daha uygulayacağım. Tersle başladım. Düz ilmeğim var. O yüzden tersle devam ediyorum. Ters ilmeğim var. Üzerine düz getiriyorum. Tekrar ters, düz, ters, düz, ters, düz, ters, düz. Aynı şekilde ters düz olarak bu sırayı da tamamlıyorum. Tekli pirinç modelini 3 sıra boyunca bu şekilde uygulamış oluyoruz. Ön yüzümüze geçtiğimizde modeli tekrar değiştireceğiz. Ve 3 sıra boyunca düz örgü örerek devam edeceğiz. Ters düz ters düz olarak devam ediyorum. Baştaki 6 ilmek haroşoya kadar. Bakalım 3 ilmek haroşom kaldı. Bunları da haroşa olarak örüyorum. 2 3 4 5 ve son ilmeğimi örmeden aldım 6. 3 sıra boyunca lastik çalışmamızı yaptık. Şimdi bakın buradayız. Tamamladım. Hemen burada yaptığımız gibi bir 3 sıra düz örgülü kısım yaptıktan sonra tekrar 2 diş
haroşa öreceğiz. Şimdi tekrar tüm ilmekleri, baştaki 6 ilmeğimiz haroşa, 3 sıra pirinç modelinden sonra 6 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Sıra sonuna kadar ön yüzden tüm ilmekleri düz olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar ilerliyorum. Haroşa ördük. 2 diş haroşadan sonra uyguladığımız kısmı tekrar yapıyoruz. Ön yüzden düz. Bu benim birinci sıram. İpimin yönünü değiştirip örmeden aldım. Arka yüzümden baştaki 6 ilmeğime kadar tüm ilmekler ters. Bu benim ikinci sıram. Ters olarak örüyorum. Baştaki 6 ilmeğime kadar ilmeğim, bunları da haroşa olarak örüyorum. Tekrar ön yüzümdeyim. Bakın model ayrıldı. Tekrar düz örgülü kısım yapıyoruz. Şu iliklerimizi bir bakalım. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 diş haroşada bir iliğimizi açacağız. Şu an biz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra 7 diş haroşa örmüşüz. 10. dişi ördükten sonra ikinci iliğimizi açacağız. Şimdi tekrar ön yüzdeyim. 6 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. Ön yüzden 3. sıram düz örgümü örüyorum yine. Üçüncü düz kısmımı, düz sıramı örüyorum. Evet, sıra sonuna kadar geldim. 3. sıramı ördüm. Her 3 sırada bir model değiştiriyorduk. Arka yüzüme geçtim. Sırada haroşom var. O yüzden ön yüzden düz olarak geldim. Şimdi arka yüzden tüm ilmekleri haroşa olarak örerek haroşomun 1. sırasını yapmış oluyorum. Sıra sonuna kadar ilerliyorum. Sondaki 6 ilmeğimi de haroşa olarak ördüm. Bakın şu anki görüntüm bu şekilde. Bir diş haroşamı ördüm. 2 diş haroşa ile başladık. 3 sıra düz ördük. 3 sıra tekli pirinç, 3 sıra düz. Tekrar bir diş haroşa oldu. Şimdi ön yüzümden yine tüm ilmekleri haroşa olarak örerek ilerliyorum. Ön yüzden düz, arka yüzden de düz olarak örerek bir diş daha haroşa elde etmiş olacağım ve haroşamı da 3 sıra olarak örmüş olacağım böylelikle. Daha sonra tekrar 3 sıra düz örgülü kısım yapacağım. Daha sonra tekrar arka yüzden pirinç modelimi uygulamaya başlayarak 3 sıra pirincimi uygulayacağım. Tekrar düz örgülü kısmımı 3 sıra, tekrar haroşamı 3 sıra. Bu şekilde
her 3 sırada bir modeli değiştire yeleğimizin gereken koltuk altı uzunluğuna kadar getireceğiz. Tekli pirinç modelimiz arka yüzden kuruluyor. O yüzden ön yüzden örüp, düz olarak örüp arka yüzden pirinç modelini uygulamaya başlamanız gerekiyor. Tekli pirinç modeli her sırada düzün üzerine ters, tersin üzerine düz getirerek değiştirmeniz gerekiyor. Gösterdiğim gibi. Ve şimdi sıra sonuna kadar geldim. Haroşomu tamamlıyorum. Ve buradan itibaren başa dönmüş olacağız arkadaşlar. Başa dönerek tekrar düz örgülü 3 sıramı yapacağım. Daha sonra 3 sıra pirincimi, daha sonra tekrar 3 sıra düzümü ve tekrar 2 diş haroşomu yaparak modelimi kurmaya devam edeceğim. Bakın bu şekilde başa dönmüş oldum. 2 diş haroşo, 3 düz, 3 sıra tekli pirinç, 3 sıra düz, 2 diş haroşo. Tekrar düz örgülü kısmımıza geldik. Kafası karışan arkadaşlar tekrar başa alarak buradan itibaren aynı şekilde yaparak devam edebilirler. 1, 2, 3, 4, 5 adet ikili haroşomu yapacağım. 6. ikili haroşomu ise birini öreceğim. İkincisini örerken yakadan kesmeye başlayacağım. Önce yakadan kesmeye başlayacağız. Daha sonra koltuk altından yapacağız arkadaşlar kesimimizi. Şimdi o yüzden 10 diş haroşoda bir iliklerimizi açalım. 4 düğmeli bir yelek yapıyoruz. Ve modelimizi bu şekilde uygulayalım. Zaten 2 diş haroşomuzu beraber yaptık. 3 tane daha ikili haroşomu yaparak şu şekilde şuraya kadar gelmiş olacağız zaten. Daha sonra tekrar pirinçli modelimizi uygulayıp düzlerimizi yapıp sonuncu 6. yani 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. ikili haroşomun ilkini yapacağım. İkincisini yaparken kesimlerimize başlayacağız. Şimdi bu şekilde devam edelim örmeye ve yaka ve koltuk altı kesimiyle devam edelim. Evet arkadaşlar, bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5 adet ikili haroşo, 6.'yı da tekli haroşo olarak yaptım. Şimdi önce yakadan keseceğiz, sonra arka taraftan yani koltuk altından keserek devam edeceğiz. Modelimi de uygulamaya devam ediyorum bu arada. Şimdi 1, 2, 3, 4 ve 5 adet haroşomu ördüm. Biliyorsunuz burası 6 haroşodan oluşuyordu. 6. haroşomu 7. ilmekle beraber kesim yaparak haroşo olarak devam ettireceğim. Şu şekilde 2 ilmeği aynı anda alarak kesim yapıyorum ve sıra sonunda 7 ilmek kalana kadar ilerliyorum. Önce yaka kısmından kesim yaptık. Şimdi koltuk altından da kesim yaparak devam edeceğiz. Ön yüzden kesimlerimiz yapılacak. Yakamızdan kesim yapılacak. Koltuk altındaki kesimimiz ise 6 ilmek. 6 ilmek koltuk altından kesim yapılacak. 3, 6, bir tane daha ördüm. Bakın 7 tane ilmeğim kaldı. Şu ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. O şekilde ikisini beraber aldım. Ve sondaki ilmeklerimi de haroşo olarak örüyorum. İpimi yönünü değiştirip son ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi arka yüzüme geçtim. Arka yüzümde ikinci haroşomu yaptığım için tüm ilmekleri haroşo olarak örerek ilerliyorum. Şimdi koltuk altından ve yakadan kesimlerimizi birer tane yapmış olduk. Dediğim gibi koltuk altı kesimimiz 6 olana kadar devam edeceğiz. Yaka kesimimiz ise devam edecek. Şimdi ikinci kesimi de beraber yapalım. Ondan sonra devam edelim örmeye. Son ilmeğimi örmeden aldım.
4 iliğimizi de açmış olduk. Bakın kesimlerimiz belli belirsiz, hiçbir şekilde belirgin değil. Çünkü kesim şeklimiz düzgün olduğu için bu şekilde oldu. Şimdi yine 5 adet ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6. ve 7. ilmeği şu şekilde kesim yaptım. Yine sıra sonunda 7 ilmek kalana kadar düz örgülerle bu kısımda devam ediyorum. Haroşalarımızı 2 diş olarak ördük. Burada ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak öreceğimiz kısımdayız modelimizde. Şimdi burada da kesimi göstermek istiyorum size. 7 ilmek kalana kadar 3, 6, 7, 2 ilmek daha. Evet. Şu ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. 7. ilmeğin 7. ve 6. ilmeği beraber alarak kesim yapıyorum ve devam ediyorum. Şimdi buradan itibaren koltuk altı tarafında da 6 ilmek haroşo ayarlayacağız. Yakada da 6 ilmek haroşomuz var yaka tarafında. Şimdi onun için buradaki 6 tane ilmeğimi haroşo olarak örüyorum yine. 2, 3, 4, 5 ve 6. İpimin yönünü değiştiriyorum. Sıra sonunda 6 ilmek kalana kadar ters örgü olarak örüyorum. Modeli de devam ettirmiş oluyoruz bu şekilde. Koltuk altında da 6 ilmeklik bir haroşo ayarladık. Ön patımızda 6 ilmek haroşoydu. Koltuk altı patımızda şu an 6 ilmek haroşo olarak ayarlanmış oldu. İpimin yönünü değiştiriyorum. Son 6 ilmeğimi de haroşo olarak örüyorum. Böylelikle başta ve sonda 6 ilmeklik haroşomuzu ayarlamış olduk. Bakın şu şekilde göstereyim. Burası zaten aynıydı. Burada da 6 ilmeklik bir haroşo oluşturmuş olduk. Şimdi yaka tarafımızdan 2, koltuk altından 2 tane kesim yapmış olduk. Şimdi arkadaşlar buradaki bu 6 ilmeğimiz devam edecek. Artık 6 ilmeklik haroşomuz zaten yaka tarafımızdaki 6 ilmek haroşomuzda yeleğimiz bitene kadar devam edecek. Buradaki yani burada yaptığımız 6 ilmeklik haroşo da artık yeleğimiz bitene kadar devam edecek. 5 tane ilmeğimi yine ördüm. Şu 2 ilmeği yine beraber alarak kesim yaptım. Yine sıra sonunda 7 ilmek kalana kadar ön yüzümden düz örgülerle devam ediyorum. Beraber şimdi 3. kesimimizi yapıyoruz. Bir de pirinç modelini beraber uygulayalım. Ondan sonra devam edelim. Bir ilmek daha. Evet, bakın şimdi bu ilmeğimizin yönü arka yüzden ters olarak ördüğüm için değiştirmeme gerek yok. Bakın şundan farklı ilmeğimin yönü. O yüzden bunun yönünü değiştirmeden İkisini beraber alarak kesim yapıyorum. Yani bu kesimlerde ilmeğimizin yönü çok önemli. Belirsiz durması için ilmeklerimizin yönlerine dikkat ederek çevirmemiz gerekiyor. Şimdi arka yüzümde yine 6 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Koltuk altından 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi buradan itibaren ipimin yönünü değiştiriyorum. Tekli pirinç modelimi uygulayacağım. Tersle başladım. Bir ters, bir düz, 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 bir ters, bir düz. Bakalım 3, 6 bir tane daha bir ters. 6 ilmeğimi de haroşa olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve son ilmeğimi örmeden aldım 6. Bakın modeli de devam ettirerek kesimlerimi yapıyorum. Şimdi son kez kesimlerimi göstermek istiyorum. 3 kere beraber kestik. Dördüncüyü de keselim. 2, 3, 4 ve 5 adet ilmeğimi ördüm. Şu 2 ilmeği beraber alarak kesim yaptım. Ve tersin üzerine düz getirerek, düzün üzerine ters getirerek tekli pirinç modelimin ikinci sırasını da yapıyorum.
Şimdi koltuk altından da yine kesim yapacağız. İpimizin yönüne bakalım. Eğer yönünü değiştirmemiz gerekiyorsa değiştirerek devam edeceğiz kesimimize. Evet, geldim. 3, 6, 7. Bakın ipimin ilmeğimin yönü yine istediğim gibi. İlmeğin yönünü değiştirmeme gerek yok. Ve bunun ikisini yine değiştirmeden beraber alarak kesim yapıyorum ve sıra sonuna kadar haraşolarla örüyorum. Yaka tarafından 4, koltuk altı tarafından 4 tane kesimi beraber yapmış olduk. Şimdi arkadaşlar koltuk altı kesimimizi 6'ya tamamlayacağız. Yaka kesimimizi ise şişimizde toplam 15 tane ilmek kalana kadar kesmeye devam edeceğiz. Yani yakamız içe doğru daha çok kıvrımlı olacak. Bebeğimizin boyun kısmı rahat olması için koltuk altından da 6 tane kesim yeterli olacaktır. 4 taneyi beraber yaptık. Şimdi buradaki kesimimizi devam ettirerek koltuk altından da 6 tane kesim yapıp tamamlayarak ilmeklerimizi 15'e düşürelim. Tabi 15'e düşürdükten sonra da 6 ortada modelli kısım 3 ilmek olarak kalacak ve modeli de o 3 ilmek üzerinden uygulamaya devam etmemiz gerekiyor. Aynı bu modeli devam ettireceğiz. Şimdi bu şekilde örmeye devam ederim. 3 ilmeklik ne kadar uzattığımı göstermek üzere videoyu çekmeye devam edeceğim. Şimdi ben de tamamlayayım. Ondan sonra videonun sonunda yeleğimizin önünün tamamlanmış haline hep beraber bakalım. Evet arkadaşlar, bu şekilde önümü tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane çiftli haraşo. 10'uncuyu da tekli haraşo olarak yaptım. Bu şekilde tamamlamış oldum. Modelim gerçekten şu an bir önü tamamlanınca kendini iyice gösterdi. 1 santim almak istiyorum. Başlangıçtan bitişe kadar şu an 32 santim boyunda arkadaşlar. 1 yaş için gayet güzel uzunlukta oldu. Şimdi diğer önümüzde de yapacağımız tek fark, yine şişimize 33 tane ilmek atıyoruz. Bu sefer diğer önümüzde haraşomuzu bu tarafa değil bu tarafa koyacağız. Diğer ilmekleri 2 düz 2 ters lastikle başlayacağız. Tek farkı bu arkadaşlar. Diğer taraf bir de iliksiz. Yani bu baştaki 6 ilmek haraşonun yerini değiştireceksiniz. Onu bu tarafa koyacaksınız. Geri kalan ilmekleri 2 düz 2 ters lastik olarak başlayacaksınız. Yani şu haraşo burada olacak arkadaşlar. Tek farkı o. Aynı şekilde orası da diğer önümde yapılacak. Onun koltuk altı kesimini de sizlere göstereceğim. Ve o şekilde devam etmiş olacağız. Yine diğer ilikli tarafımızda yaptığımız gibi koltuk altına kadar geldim. 1, 2, 3, 4, 5 tane ikili haraşomu yaptım. 6. ikili haraşomun ilkini yaptım. Şimdi yaka kesintimize başlayacağız. Şimdi önce buradan bu şekilde yaka kesimine başlayacağız. Daha sonra koltuk altından diğer tarafta yaptığımız gibi yaka kesintisine başlayacağız. Şimdi sıra sonuna kadar yine örerek devam ediyorum. Şimdi ön yüzden kesimlerimizi yapıyorduk biliyorsunuz. Diğer önümüzde yaptığımız gibi. Şimdi diğer önümüze doğru örerek ilerliyorum düz örgülerle. Ön yüzümdeyim. Sonda 7 ilmek kalana kadar aynı şekilde devam ediyorum. Sayalım. 3, 6, 7, bir tane kalmış. Onu da ördüm. Şimdi sonda 7 tane ilmeğim kaldı. Şu 2 ilmeğin yönünü değiştiriyorum. Şişime takıyorum ve şu şekilde kesim yapıyorum. Yine haraşo olarak. Diğer tarafta yaptığımız gibi. Tekrar sıra sonuna kadar ilerliyorum haraşolarla. Şimdi diğer tarafta gösterdiğim için bu tarafta detaylı göstermeyeceğim. Evet, iki yönümü de bu şekilde tamamlamış oldum. Arkamız için şişimize 60 tane ilmek atacağız. 2 düz 2 ters lastik, tüm ilmekleri 2 düz 2 ters lastik yaparak öreceğiz. Yine 12 sıra boyunca ve modelimizi uygulayarak devam edeceğiz. Şimdi iki önümüz bu şekilde tamamlanmış oldu. Modelimiz şu an kendini tam olarak göstermeye başladı arkadaşlar. Ve
iki önünü tamamladıktan sonra şimdi hep beraber arkamızın yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, arkamız içinde bu şekilde şişime 60 tane ilmek attım. 60 tane ilmeğimi de 12 sıra boyunca 2 düz 2 ters lastik olarak yaptım. Tüm ilmeklerimizi lastik olarak yapıyoruz. Oradan itibaren modeli tüm ilmeklerde uygulayarak devam ettim. 1, 2, 3, 4, 5 tane tam haroşo, 6.'nın da yine önlerde yaptığımız gibi bir haroşosunu yaptım. İkincisini yaparken kesme işlemlerine başlayacağız beraber. Şimdi önlerle aynı şekilde yaparak başlıyorum. Önlerde 6 tane kesim yapmıştık koltuk altında. Arkada da 6 tane kesim yaparak tamamlayacağım. 3, 4 ve 5 adet ilmeğimi kestim. Şu şekilde 6. ve 7. ilmeğimi düz örgü örer gibi kesim yaptım. Sıra sonunda 7 ilmek kalana kadar devam ediyorum. İkinci haroşomu tamamlayacağım. Koltuk altı kesiminde arkamızda sağdan ve soldan kesimlerimizi ön yüzden aynı anda yaparak tamamlayacağız. Şimdi 7 tane ilmek kalana kadar düz örgülerle devam ediyorum. Önlerle aynı, sadece arkada aynı anda hem sağdan hem soldan kesim yaparak ilerleyeceğiz. Ama yine de bir tane kesimi göstermek istiyorum. Yedi ilmek kalana kadar haroşa olarak örerek ilerliyorum. Üç, 6, 7, 2 ilmek daha ördüm. 3, 6, 7 ilmeğim kaldı. Şu ilmeğimin yönünü değiştirip düz örgü örer gibi kesim yaptım ve devam ediyorum. Önlerde yaptığım işlemin aynısını uygulayarak devam ettim. Arka yüzden modeli uygulayarak devam ediyorum. İlk ilmeğimi ters örgü olarak alıyorum her zaman ve ikinci haroşomu yapabilmek için tüm ilmekleri haroşa olarak örerek sıra sonuna kadar ilerliyorum. Modeli uygulamaya önlerde yaptığımız gibi devam edeceğiz. Başta 6 ilmek haroşo, sağda 6 ilmek haroşo, solda 6 ilmek haroşo bırakacağım. Önlerde yaptığım gibi, yani önlerdeki modelin aynısını arkada koltuk altı kesiminden itibaren haroşa olarak kenar patları kullanacağım. Şimdi bir kesimi daha göstereceğim. O zaman daha anlaşılır olacak. Sıra sonuna kadar haroşalarla devam ediyorum. Yeleğimizin rengi de gerçekten modele çok yakıştı. Ya aynı renk yapmanızı tavsiye ediyorum. Erkek bebeklerimiz için çok güzel bir renk. Model ama hem erkek hem kız bebeklerimize uygun olduğu için istediğiniz renkte modeli uygulayarak yapabilirsiniz. Şimdi sıra sonuna kadar geliyorum. Evet, son ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi birinci kesimimizi yaptık. İkinci kesimimizi yapacağız. 1, 2, 3, 4 ve 5 adet ilmeğimi ördüm. 6. ve 7. ilmeğimi şu şekilde düz örgü örer gibi kesim yaptım. Yine sıra sonunda ön yüzümden 7 ilmek kalana kadar düz örgülerle devam ediyorum. Haroşomu yaptıktan sonra 3 sıra düz örgü örme model kısmındayım. Şimdi 7 ilmek kalana kadar düz örgülerle devam ediyorum.
3, 6, 7 bir ilmek daha ördüm. Şu ilmeğimin yönünü değiştirip ikisini örerek aldım ve sıra sonuna kadar da örerek devam ediyorum. Son ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi arka yüzümüze geçtiğimizde ilk 6 ve son 6 ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz. 2, 3, 4, 5 ve 6. İpimin yönünü değiştirip sıra sonunda 6 ilmek kalana kadar ters örgülerle devam ediyorum. Baştaki ve sondaki 6 ilmeğimiz haroşa olarak örülecek artık yeleğimiz bitene kadar. Ense kısmında kesim yaparken bir haroşalı kısım uygulayacağız. Ense kesiminden önce ve arkamızı önümüzden birkaç sıra eksik yapacağız. Bunun sebebi de arkamızın ense kısmı öne dönmesin diye. Şimdi sıra sonunda 6 ilmek kalana kadar haroşalarla devam ediyorum. Altı ilmek kalana kadar ilerliyorum. Üç, 6, 2 ilmek daha. Bir daha bakalım. Evet, ipimin yönünü değiştiriyorum. Sondaki 6 ilmeğimi de haroşa olarak örerek modelin kurulumunu yapmış oldum. Baştaki ve sondaki 6 ilmeğimiz bu şekilde haroşa olarak devam edecek. Sağ taraftan 6 kesim, sol taraftan 6 kesim yapacağız. 2 tanesini beraber yaptık. 4'er tane daha sağdan ve soldan kesimimizi yapalım. Model uygulamaya devam ediyoruz. Dediğim gibi arkayı önden birkaç sıra eksik yapacağım ki arka öne dönmesin diye. O yüzden şimdi bir kesimlerimizi tamamlayalım. Bir müddet de örerek devam edelim. Ense kısmımızdaki haroşa yapımını göstereceğim sizlere. Onu da yaparak ense kesimimizi beraber yapalım. Evet arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. kez ikili haroşa kısmımı yaptım. Önlerden tek fark olarak bu pirinçli kısmı yaptıktan sonra biliyorsunuz 3 sıra düz, daha sonra bir diş haroşa yaparak önlerimizi bitirmiştik. Arkada ise yine 3 sıra pirincimi yaptım. Hiç düzümü yapmadan hemen 2 diş haroşa yaparak arkamı tamamladım. Bunun sebebi de dediğim gibi şu arka taraftaki ense kısmımın daha toparlanmış şekilde durması için. Şimdi önlerdeki omuz ilmek sayımız 15'ti. Onun için 15 tane ilmeğimi düz olarak örerek ilerliyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. 15 tane ilmeğimi ördüm. 2 2 alarak ilmeklerimi keserek kapatacağım. 2 ilmeği aynı anda aldım. Kesim yaptım. Tekrar yerine takıp tekrar 2 ilmek alıyorum. 2 kesim yaptım. Tekrar 3 kez yaptım. Tekrar 4 kez. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 15 16 17 ve 18. Bir bakalım. 2 4 6 8 10 14 ve 15.
15 tane ilmeğim de bu omuzum için kaldı. 2 omuzum 15 ilmek, ortadaki 18 ilmeği kestim ve omuzların kesimini bu şekilde, pardon, ense kesimini bu şekilde tamamlamış oldum. Önleri zaten tamamlamıştık. Şimdi iki önü omuzlara örerek birleştirme işlemi yaparak sabitleyeceğiz. Şu anki yeleğimizin görüntüsü bu şekilde. Şimdi omuzlarımızı önlerimizle birleştirelim. Şimdi hem arkamız hem iki önümüz hazır. Şimdi yapacağımız şey örerek birleştirme işlemi yapacağız. Bunun için bakın, bu arkamın dış yüzeyi. Haraşolar iç içe, yani şu haraşo düzgün gelecek şekilde bu şekilde yerleştiriyorum. Bunu da iç yüzeyi dışa bakacak şekilde bu şekilde yerleştirdim yeleğimi. Şimdi örerek birleştirme işlemi yapacağım. Şişim şurada olduğu için buradan birleştirerek göstermek istiyorum. Şu önüme alayım. Evet arkadaşlar, şimdi arkamızı da ilmek tutucuya takmıştım. Şu şekilde ikisine yan yana getiriyorum. Şimdi ben üçer üçer kesim yapacağım için isterseniz bu iki şiş üstündeyken de kesim yaparak tamamlayabilirsiniz. Ama ben şimdi bir ondan alarak tüm ilmekleri bir yerde toplamak istiyorum. Yani 15-15-30 tane ilmeğimi bir şişimde toplayacağım. İsterseniz dediğim gibi şimdi de aynı anda kesim yaparak da tamamlayabilirsiniz. Bir ondan ilmeklerimi topluyorum. Şimdi normalde 2-2 bu şekilde şiş üzerinde kesim yaparsanız omuzları birleştirirken 2-2 kesim yapıyorsunuz. Ama ben 3-3 olarak kesim yapacağım. Onun da şiş üzerinde bu şekilde yapılması mümkün olmadığı için önce tüm ilmekleri bir şişe topluyorum. Ondan sonra üçer üçer kesim yapıyorum. 2-2 kesim yapmak istiyorsanız eliniz eğer sıkıysa bu şekilde toplamanıza gerek yok. Şiş üzerinden kesim yaparak tamamlayabilirsiniz. Şimdi geldim. Burada bakın örecek ipim olmadığı için tekrar şu 30 tane ilmeği düzgün bir şekilde diğer şişime alıyorum ki iplerin olduğu tarafa gidebilmek için. Evet. Geldim. Şimdi bakın ipim burada. Şu şekilde ilmeklerin hepsine 3-3 toplayarak, bakın 3 ilmek aynı anda alıp kesme yapıyorum. Geri tekrar bu ilmeği yerine takıyorum. Tekrar bir 3 ilmek daha. Bakın şu şekilde ayırın. Eğer kafanız karışıyorsa 3 ilmeği aldım. Tekrar örerek kesim yapıyorum. Yapacağımız kesim işlemi bu şekilde arkadaşlar. Sıra sonuna kadar da kesim yaparak tamamlayacağım. Bu şekilde ilmeklerimizi 3-3 olarak. Dediğim gibi eliniz sıkıysa eğer 2-2 olarak bu şekilde de kesim yapabilirsiniz. Şiş üzerinde de aynı anda hem örüp hem kesim yapabilirsiniz. O elinizin sıkılığına bağlı. Ben bu şekilde 3-3 alınca daha rahat oluyor. O yüzden daha güzel bir görüntü oluyor omuz kısmında. O yüzden bu şekilde 3-3 alarak kesim yapıyorum. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar tüm ilmekleri keselim. Evet arkadaşlar, bakın omuzumun birini bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi bir de yan dikişin birini göstermek istiyorum sizlere ki hem diğerinin omuz birleştirmesi aynı şekilde yapılacak. Yan dikişi de aynı şekilde yapılacak. İkisini aynı anda sizlere göstermek istiyorum. Mevcut ipim var burada. Bunu kullanacağım dikiş yaparken. Şimdi ipimi iğneye taktım. Şimdi omuz birleştirmesi iç yüzeyden, yan dikiş dış yüzeyden yapılacak. Bakın dıştayım.
hemen şu ilk yerden girerek bir ipi karşılıklı sabitlemek istiyorum. Şimdi biz ilk ilmekleri örerek aldığımız için ilk ilmeklerimiz bizim belirgin. O yüzden bakın şu şekilde ilk ilmeklere dış yüzeyden girerek yanlarımızı dikerek tamamlayacağım. Şurayı bir düzelteyim. Evet. Şu ilk ilmeği dikişi yukarıya almam gerekiyor. Evet. Şimdi karşılıklı gelen bu kenar çıkıntıları birbirine dış yüzeyden bu şekilde dikerek birleştiriyorum. Yan dikiş diğer tarafında aynı şekilde yapılacak. Burayı arkadaşlar koltuk altında ilk kesmeye başladığımız yere kadar, yani 6. ikili haroşomuzun birincisine kadar dikerek tamamlayacağız yan dikişimizi. Şimdi beraber bir yan dikişimizi yapalım. Onu da göstereyim sizlere. Şimdi bu renk yaptıysanız ben ahşap düğme tercih edeceğim. Çünkü bu renge ahşap düğme yakışacak. O yüzden ahşap düğme olarak dikeceğim. Siz de ördüğünüz renge göre istediğiniz düğmeyi kullanabilirsiniz. Evet. Şimdi bu şekilde dikerek tamamlıyorum. Sırayı kaçırmamaya dikkat edin arkadaşlar. Yani modeli kaçırmadan tam denk gelmesini sağlayın ki kayma yapmadan devam etsin. Sıra sonuna, daha doğrusu o ilk kesim yaptığımız yere gelene kadar dikiyorum yan dikişimi. Diğer tarafında yan dikişi aynı şekilde yapılacak. Omuz birleştirmesi de aynı şekilde yapılacak. Daha sonra düğmelerini de dikerek iplerini temizleyeceğiz ve yeleğimiz hazır. Arkadaşlar tam bir yumak gitti yeleğimize. Benim elimle tam bir yumak gitti ama elden ele fark edecektir. Aynı ölçülerle ve aynı şiş numarasıyla yaparsanız bir yumak yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü bende tam bir yumak bitti arkadaşlar. Dikişe ve şeye kaldı sadece. Yani dikişe ve düğme dikimine kaldı. Bakın bu ilk kesime başladığımız sıradan önceki ilk diş haroşom. Buradan da dikimimi yaptım ve dikişimi tamamladım. Yan dikişimiz de burada bitmiş oldu bu şekilde. Şimdi diğer tarafına dikişini aynı şekilde yapalım. Omuz birleştirmesini yapalım. Düğmelerimizi dikip yeleğimizin son haliyle tekrar burada olacağım. Ve evet arkadaşlar, yeleğimizin bitmiş hali bu şekilde. Tam bir yumaktan bir yaş bir yelek çıkarmış olduk. Boyumuz 32 santim boyunda oldu. Bu da tam bir yaş için gerekli uzunlukta bir yelek olmuş oldu. Ama dediğim gibi elinizin sıkılığına veya gevşekliğine göre bu bir yumaktan fazla da olabilir. Bu benim elimle yaptığım oldu. Yani o yüzden lütfen, yani yeleğin sonunda eğer bir yumaktan fazla giderse benimkine daha fazla gitti olarak bakmayın. Bu dediğim gibi elden ele fark edecektir. Bu şekilde mavisini de yapmıştım ben daha önce. Bu da kahverengisi. Gerçekten model çok güzel bir model arkadaşlar. Son zamanların en favori modellerinden biri. Ben gerçekten sonuçtan çok memnunum. Çok beğendim. Sizlerin de yaparak bu güzel yeleğe sahip olmasını istediğim için bu şekilde anlatmak istedim. Hepinize videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kolay gelsin diyorum. Hayırlı günler diliyorum.